Adaletin en büyük yanılgısı, suçlunun yakalandığı an oyunun bittiğini sanmasıdır. Oysa bazı katiller için yakalanmak bir yenilgi değil, sadece satranç tahtasında feda edilen bir piyondur. Selin Soylu, o eski laboratuvarda polis çakarlarını gördüğü an bitmemişti. Aksine o odadan içeri adım attığı andan beri her saniyeyi ilmek ilmek planlamıştı. Eda Ersöz, masanın karşısına oturduğunda zafer kazandığını düşünen bir avcı gibi gururluydu. Ama unuttuğu bir şey vardı. Karşısındaki kadın, parayı ve gücü sadece harcamak için değil, insan zihnini satın almak için kullanan bir kadındı. Eda elindeki dosyayı masaya bırakır. Selin'in gözlerinin içine bakar. Selin ise arkasına yaslanır ve derin bir nefes alır. Eda, "Yolun sonu Selin Hanım." Savcılık, o geceki ses kaydını ve laboratuvarda üzerinizden çıkan o zehirli şırıngayı ana delil olarak dosyaya ekledi. Abimin intikamı alındı. Bu oda senin yeni evin olacak. Selin yavaşça öne doğru eğilir. Gözlerindeki o sinsi, dahi ifade geri dönmüştür. Ses tonu fısıltı gibi ama odadaki her eşyayı titretecek kadar nettir. Cevap verir. "Eda, sevgili stajyer avukat Eda." Gerçekten o eski paslı ses kayıt cihazının kendi kendine orada durduğunu ve o kaydı senin bulduğunu mu sanıyorsun? Metin'in o bandı doldurduğu gece, o odada kim vardı biliyor musun? Bendim. Psikolojik gerilimin en tepe noktası, güvendiğiniz zeminin altınızdan kayıp gitmesidir. Selin, masaya doğru biraz daha yaklaştı. Eda'nın gözlerindeki o küçük şüphe kırıntısını gördüğü an, avını köşeye sıkıştıran bir yılan gibi tısladı. Selin devam eder. "Abin Metin bir dahiydi, doğru. Ama parayı her şeyden çok severdi. Cem'le birlikte formülleri çalmadılar, formülleri bana bizzat Metin sattı. O intihar süsü de benim fikrim değildi, abinin borçlarından kaçmak için bulduğu bir çıkış yoluydu. O ses kaydını ise günün birinde Cem beni tehdit etmeye kalkarsa onu bitirmek için bir sigorta olarak bizzat ben doldurttum abine. Yani Eda, sen o laboratuvara benim bıraktığım ekmek kırıntılarını takip ederek geldin. İşte büyük tiyatronun son perdesi. Selin Soylu, holdingi tek başına yönetirken sadece kimyayla ilgilenmemişti. Hukuk sisteminin açıklarını da çok iyi öğrenmişti hukuk fakültesinde. Sana öğretmediler mi Eda? Hukuka aykırı yollarla, gizli dinlemeyle elde edilen ses kayıtları mahkemede delil başlangıcı bile sayılmaz. Savcıya canlı dinlettiğin o konuşma, baskı ve şantaj altında yapılmış, rızam dışı bir kurgudan ibaret. Peki ya çantamdaki o şırınga? O şırınganın içinde ne var biliyor musun? Sadece distile su ve yüksek dozda teofilin, yani bildiğin çay özü. Kimseyi öldürecek bir gücü yok. Ben oraya senin şantaj mesajın yüzünden korkmuş, kendini korumaya çalışan mağdur bir iş kadını olarak geldim. Ve beni oraya yasa dışı yollarla çeken, gizli kamera görüntüleriyle tehdit eden sensin. Şu an suçlu olan ben değilim Eda. Sensin. Şantaj, tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmekten tutuklanacak olan sensin, kusursuz cinayetin zayıf noktası kibir değildir Eda. Kusursuz cinayetin zayıf noktası, adalete olan o saf, çocuksu inancınızdır. Abinin yanına benden selam söyle. Selin emniyet binasının kapısından çıkar. Dışarıda basın mensupları, Selin, kameralara dönüp, "Şirketimize yapılan bu komplo püskürtülmüştür. Adalete güvenim tamdır" diyerek lüks aracına biner. Araba hareket ederken Selin arka koltukta arkasına yaslanır ve camdan dışarı bakar. Tam o sırada telefonu çalar. Ekranda bilinmeyen numara yazmaktadır. Selin telefonu açar ve kulağına götürür. "Tebrikler Selin. Eda engelini çok güzel temizledin. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ama unuttun mu? Caner'i öldürdüğün o kilitli odanın anahtarı hala bende. Gerçek oyun şimdi başlıyor." Selin, tahtını korumak için piyonları feda etti, şahı kurtardı. Ama satranç tahtasının dışından gelen o gizemli el, şimdi veziri istiyor. Kim bu gölge? Caner'in ölümünü Selin'den bile daha iyi bilen bu görünmez düşman kim? Kilitli oda hiçbir zaman kapanmadı. Kapılar sadece yeni kurbanlar için kilitlendi. 4. sezonda oyunun gerçek sahibiyle tanışacaksınız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Serinin devamı için yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Eğer yeterli ilgi görürse 4. sezonda görüşmek üzere.